YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hırkayı istediğiniz gibi her bedene göre, her yaş grubuna göre tasarlayabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken motifleri büyütmek. Nasıl büyüteceğinizi ilerleyen videoda anlattım. Kullandığım ipler hanımlar antipilik özellikle bütün markalara ait ipler. Mesela bu elimdeki Kartibaba Vivan, bu Nako Elite, bu işte Alize Baby Bez gibi hani karışık ipler. Elimdeki atık iplerden hem değerlendirdim hem de ortaya güzel bir ürün çıkarttım. Bu şekilde yanları yırtmaclı çok güzel bir hırka tasarladım hanımlar. Şimdi bu benim yaptığım ölçü. Şimdi hemen ölçüyorum. Rahatlıkla 1 yaş bebekleri olur. Hatta 1,5 yaş bebekleri de olur. Bakın 27 santim genişliğinde, boyu 31 santim, kol boyu koltuk altına ölçtüğüm zaman 20 santim hanımlar. Dediğim gibi rahatlıkla 1-1,5 yaş çocukları olur. Daha küçük yaş grubu yapmak istiyorsanız motifin sıra sayısını bir eksik yapacaksınız. Büyütmek istiyorsanız da elinizdeki modele göre büyüteceksiniz. Zaten detaylı bir şekilde anlattım. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. İsterseniz de 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Beyazdan mutlaka 2 tane ip alın çünkü yetmiyor. Ama 1 yaştan küçük yapanlar varsa bir tane ip yeterli olur. Ama 2 yaş, 1,5 yaş yapanlar varsa mutlaka 2 tane beyaz alsın. Ama farklı renkte yapabilirsiniz burayı. Hani başka renkte yapabilirsiniz. Renkli renkli de yapabilirsiniz. O zaman her ipten birer tane yeterli olacaktır. Bu şekilde hanımlar hemen örgüye başlayalım. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme 1, 2, 3, 4. Gevşek gevşek çekin. Hani fazla sıkı bir zincir çekmeyin. İlk birinci zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu minik halkanın içine toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yaptım. Şimdi geldim ilk birinci zincirden, trabzandan, yani trabzanın birit noktasına 2, 4, 6, 8, 12 birit noktasına batıyorum. Direkt çıkış yaptım. Bakın sıfırladım. Bir zincir çekerek kilitledim. Şimdi bunu kesiyoruz. İkinci renge geçiyoruz. Biraz karanlık gibi duruyor. Işığı azıcık açalım. Evet, böyle daha iyi. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Bakın bir noktası burada. Hemen buraya başlıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Bu birit noktalarına bir trabzan, 2 trabzan. Şunları da böyle alalım, yürütelim. Şimdi hemen bunun ikinci bir trabzanına 1, 2, tekrar şimdi üçüncüye 1 ve 2.
Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Geldim. Hemen yanına. Aynı devam ediyorum. Trabzanların tepe noktalarına 2-2 yapıyoruz. Bakın bu köşe, bu ikinci köşe. Burası birinci köşe. Bitirirken zincirini yapacağız. İkinci köşeyi yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. İki zincir. Bakın 1 2 3'lü grup yaparak zincir çekiyoruz. 2 tane zincir. Zaten çok kolay bir motif. İki zincir ve devam. Bakın 1 2 3. köşeyi yaptık. Ve son. Evet. Bakın. 1 2 3'lü grup. Bakın hep 3 3 yaparak düşürdük. Motifimiz ilk başlangıcını kurduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir ip noktasından girdim. Direkt çıkış yaptım. Bak köşelerde bağlantıyı kurmamızın sebebi daha muntazam bir şekilde motifi düşürüyoruz. Zinciri ipi keselim. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. Evet. Ay keşke ipini bulsaydım, bir saniye. Şimdi diğer renge geçiyoruz. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben buradan aynı yerden başlıyorum. Şimdi 3. sıranın köşe noktasından başlıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 1 2 3. Birinci köşenin sağ tarafını yaptım. Şimdi geldik. Şu 2 2 yapmıştık ya. Onun boşluklarına 1 2. Aynı şekilde 1 ay pardon 2 değil 3 3. Çok özür dilerim. 2'ye gitti aklım. 3. Şimdi bu boşluğa tekrar 3. Şimdi köşeye geldik. Buraya da şimdi 3 yapacağız. 1 2 ve 3. 2 zincir. Boşluğa tekrardan 3. Köşeyi bu şekilde düşürdük hanımlar. Şimdi aynı işlemi tüm kenarlarına yapacağız. Tüm köşeleri aynı devam edeceğiz. Şimdi birlikte örelim. Geldik boşluk kısmına. 1
2, 3. Devam ediyoruz. Çok basit bir motif. Yeni kanalım olduğu için bu motifi ilk de yayınlayacağım tekrardan. Sonra hırkaya çevireceğiz. 2, 3 ya da yelek. Geldik köşe noktasına, 2 zincir ve bu şekilde köşeyi döndüm. Şimdi boşluk kısmına batıyorum. 1, 2, 3. Bakın modelim ortaya çıkmaya başladı. 2, 3, 1, 2, 3. Bakın çok güzel düştü. Devam ediyoruz. Bundan sonra motifin boyutunu ne kadar istiyorsanız büyüteceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın hep aynı teknikle büyüttüm. Göstereceğim size. Yani bu işlemi tekrar edeceksiniz. Motifin büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız, ne kadar büyüklükte yapacaksanız. İki zincir çekiyorum. Ve bakın bitirdim. Sarı ve turuncu acayip böyle içimi ısıttı yani bu renk. Çok güzel. Bakın düştü. Şimdi başka renge geçiyoruz. Tabii siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hani bana bakmayın. Ben hani size anlatıyorum ki renk geçişlerini de bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Şu yeşilin ucunu bir bulabilirsem. O kadar şu an karışık ki iplerim yani. Bunlara bir el atmam lazım. Şöyle. Gene aynı şekilde. Bakın farklı bir işlem yok hanımlar. Motifi bu teknikle istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Köşelerde bunu hep yaptığımız için motif köşelerden büyüyor hanımlar. Bakın iki zincir çektim. Biraz uzaklaştıralım artık. Bakın 3 zincir, 3 tane trabzan. Şunları da böyle alalım. Birlikte götürelim. Bakın. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Motifi hani ne yapacağınıza bağlı, ona göre büyüteceksiniz. Ben şimdi burayı da öreyim. Tam detaylı göstermek istiyorum yine. Bakın köşeye geldik. Şunu hafif şöyle yapalım. İpim çok karıştı. Bakın böyle devam ediyoruz.
Şimdi buradan böyle gelelim buraya kadar. Evet, şimdi geldik. Bitiriyoruz. Son köşeye geldim. Köşenin şu an sol tarafını yapıyorum. 2 zincir çektim ve birleştiriyorum. Bu şekilde motifi büyütüyoruz hanımla. Şimdi bunun çevresini ölçelim. 8 santim genişliğinde bir motif oldu hanımlar. Ben bu motiften şöyle biraz uzaklaştıralım. Hırka tasarlayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu ikinci sıradan sonra üçlü grup 4 sıra ördüm. 12 santim olana kadar aynı işlemi tekrar ettim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın 2 sıra ördüm. Çiçekten sonrasını 2 sıra ördüm. 2 sıra daha örüp hırka tasarlayabilirsiniz. Bakın 12, 11, 12 santim, 12 santim genişliğinde tam kare motif oldu. Şimdi 12 santim genişliğindeki kareden rahatlıkla 1 yaş, 1,5 yaş hırka çıkar. Bu 1, 2, 3 sıra örseniz mesela 1 yaş altı kıyafetlerde olur. Yani motifi büyüterek, küçülterek istediğiniz her yaş grubuna göre tasarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani battaniyeler de olur bu modelden. Hırkalar, yelekler, etekler, elbiseler, her şey olur. Bu kanalda her şeyi Allah nasip ederse anlatacağım. Bu şekilde motifimiz. Şimdi hanımlar, bu motifleri ben büyüttüm. Şimdi toplam motifin genişliği 12 santim, eni ve genişliği tam kare düşürdük. Şimdi bunu ben neye göre büyüttüğümü göstermek istiyorum, söylemek istiyorum. Şimdi daha önceden ördüğüm bir hırka bu. Sadece tek bir motifle. Şimdi böyle bir elinizde hırka. Bu illa örgü olmak zorunda değil. Bir sivit, bir tişört, penye olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şu an hani bunun üzerinde örnek olarak. Böyle motifi alacaksınız. Bakın. Bu elimdeki hırka 1,5-2 yaşlık bir hırka. Şimdi bakın. Bir motifi böyle koydum. İkinci motifi de bu şekilde koydum. Bakın. Genişliği neredeyse tam oldu. Buraya da ilik yeri olacak. Yani normalde tam 1 yaşlık bir yelek düşürdüm. Bir sıra daha beyazdan sonra bir sıra daha atsaydım tam 2 yaşlık bir hırka olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Tam 1 yaşlık bir hırka düşürdüm. Ama sizler 7 sıra örüp 2 yaş, 8 sıra örüp 3 yaş, 4 sıra işte 10 yaş örüp diyelim 5 yaş. Bu şekilde birer birer arttırarak motifi büyüklüğünü hırkanıza göre, bedeninize göre düşürebiliyorsunuz. Şimdi ip farkı, tığ farkı olduğu için bu sırası değişiyor hanımlar. Şimdi şöyle mesela başka bir hırka örnek. Bu da 1 yaş bir hırka. Bayağı bir geniş bir hırka bu da. Bakın tam 1 yaş için yeterli. Çünkü burası ilik pat yeri olacak. Bunu da aldım bu şekilde ilik pat yeri. Zaten omuz detayı falan yukarı doğru çıkacağız. Bakın motifleri bu şekilde örerek alın bu parçayı hırkanın üzerine koyun. Sağlı sollu bakın koydum. Hatta önceden birleştirdiğim parça var. Bundan göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde hanımlar eğer motifleri kıyafetlerin üzerine yerleştirirseniz motifinizi buna göre, kıyafete göre büyütebilirsiniz. Yani bir tane örün, gelin koyun bunu.
Baktığınız tam birazca bol olsun istiyorsanız bir sıra daha bol atabilirdim. Ama ben bir yaş yapacağım için yeterli benim için. Bu şekilde motifleri büyütüyoruz. Ha, şöyle de bir şey de var. Diyelim ben bunu hiç karıştırmayın. Boş ver. Burayı unutun. İkili ikili falan sakın o sayıyı benden istemeyin. Şu an tekli motifli yapıyoruz. O farklı bir versiyon çalışması yapacağım. Onu da anlatacağım size ilerleyen videolarda. Şimdi ne demek istediğimi anladınız. Arka içinde de zaten ön ve arka aynı şekilde oluyor. Diyelim arkası içinde böyle bu genişlikte oluyor. Yani motifi ona göre büyüteceksiniz. Şimdi iplerim biraz orta kalınlıkta olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu. Ama sizde bir yaş diyelim 7 sırada olabilir, 8 sırada olabilir. Yani fark ediyor hanımlar. Ölçünüz bir kıyafet olsun. O kıyafete göre motifi büyüteceksiniz. Şimdi hemen gelelim motifleri birleştirmeye. Toplam 8 tane motif yapacağız. Önce böyle iki parça şeklinde birleştirelim. Birleştirme de çok basit. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Motiflerin ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın ön yüzleri birbirine bakacak. En basit birleştirme tekniği diyebilirim. Şimdi bakın bu şekilde sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim. Bakın. Boşluk kısmından birleştirdim. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Geldik. Boşluk kısmından sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hanımlar motifleri birleştiriyoruz. En kolay birleştirme tekniği. Önce ikili ikili bunları böyle güzel birleştirelim. Geldik köşe kısmından. Bakın birleştirdik. Şimdi tüm motifleri böyle ikişer ikişer birleştirelim. Gelelim. Bunlar hep 2 2 birleştirelim. Şimdi şunu birleştirelim. Ben farklı renkler yaptığım için dikkat edin renklerine, renk uyumlarına da. Şöyle köşeden geldim. Düğüm atıyorum. Dört zincir çekmemin sebebi kasmasın diye. Eğer çok sıkı zincir çekiyorsanız 5 tane çekin. 2, 3, 4. 3 tane çektiği zaman bu örnek birleşim yerlerini kasıyor. Geriyor, kasıyor derken geriyor yani. Evet, geldik köşe kısmına. Birleştirdim. Evet, bu da bitti. Şimdi hemen arka kısma geçelim. Bu iki arkayı birbirine ekleyeceğim. İki tane motifi şöyle geleceğim. Şurayı böyle birleştireceğim. Aynı teknikle birleştireceğiz. Şöyle yapalım ki ip şeyleri gelmesin birbirine. Evet.
Şimdi bunlar birleştirdikten sonra büyütme kullanacağız. İpi kesmeyeceksiniz. Ben size bir sıra komple çevresini gideceğiz bu arkada. Şimdi önce bir arkayı yapalım. Yakınlaştırdım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek aynı şekilde devam ediyorum. Bakın 4 zincir çekiyorum, hep birleştiriyorum. Şimdi bakın bu iki köşeye dikkat edin. Denk düşsün. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane gene sık iğne. Bir bakalım. Burada bir şey gerekiyor. Evet, güzel düştü. 1, 2, 3, 4. Şimdi geliyoruz bu uca kadar aynı teknikle birleştirelim. Şimdi hanımlar, ben ipi mecburen kesmek zorunda kaldım. Çünkü her türlü ipi keseceğiz. Şimdi komple çevresini bir beyaz sıra gideceğiz. Arkada. Bu işlemi ön işlemde de yapacağız. Herhangi bir köşeden hani omuz kısmı nereyi belirliyorsanız orayı belirleyin. Omuz kısmını ben buraya şimdi belirledim. Şuradan ipi takıyorum. Komple kareyi motifi büyüteceğim. Biraz yakınlaştıralım. 2 zincir çektikten sonra 3 tane trabzan köşeden başlıyorum. Aynı motif büyütür gibi bu tekniği yapacağız. Şu boşluğa battım. Bakın hemen. Şimdi 3 gidiyoruz hanımlar. Yani farklı hiçbir işlem yok. Böyle motifi büyütür gibi büyütüyoruz. 3 gidiyoruz. Köşe birleştirme yerini göstereceğim şimdi. Şimdi bu sırayı ben bir yaş hırka yapacağım için bir sıra öreceğim. Ama diyelim aynı bu sırada yaparsanız, isterseniz, dilerseniz hani 2 sıra daha büyütebilirsiniz. Yani bu bir sıra gideceğim ya ben. Diyelim bir sıra daha, yani 2 sıra daha yaparak da hırkayı büyütebilirsiniz yani modeli. Ya her türlü işlem oluyor. Ya motiften büyütürsünüz ya da motifleri birleştirdikten sonra komple çevresini giderek de büyütebilirsiniz. Yani tamamıyla sizin örneğe bağlı. Diyelim motifleri birleştirdikten sonra biraz küçük düştü. Bu komple çevresini 2-3 sıra gidip büyütebilirsiniz. Bakın geldik köşe noktasına, sadece şu köşelere birer tane batıyorum. Çünkü birleştirildiği için birer tane olacak. Böyle devam ediyoruz. Sadece şu köşe dönüşünü göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkayı bitirelim. Ondan sonra öne geçeceğiz. Önde çok basit. Aynı buradaki işlem gibi biraz var. Hani komple çevresini döneceğiz. Şu arkayı önce bir bitirelim. Şimdi geldik. Bakın köşe kısmına. Bu köşeye 3 tane yapıyorum. 1 2 3 2 zincir. Şimdi dönüyoruz. Bak.
köşeyi şimdi komple çevresini döneceğiz. 4 köşesine. Şimdi tekrar 3 tane. Bakın aynı diğer bu motifi büyütür gibi büyütüyoruz. Farklı bir işlem. Ve örneğe devam edelim. Komple çevresini bu şekilde gidelim. Çok basit gerçekten. Bu hırkayı yani herkes yapabilir. Anlamayacağınız hiçbir nokta yok burada. Böyle devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir uzaklaştıralım. Bakın. Böyle komple çevresini bir sıra gideceğim. Tabii siz bir sıra daha yaparak büyütebilirsiniz modeli. Pardon, kameraya çarptım. Şimdi komple çevresini gidelim. Başladığımız noktaya gelelim. Evet, başladığımız yere geldik. Şimdi böyle devam ediyoruz ve son. Evet. Son buraya yapıyorum. Sakın ipi kesmeyin. Çünkü arkada ense yüksekliği var. Onu yapacağız. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi hanımlar, arkada yani 2 sıra ense yüksekliği yapmak zorundayız. Hani normalde ön yaka düşük olur, arka yüksek olur. Bunu yani bütün hangi yaş grubu yapıyorsanız mutlaka olacak. Şimdi boşluğa şimdi 3 tane 1 2 3. Şimdi devam ediyoruz. Sadece burayı 2 sıra gideceğiz. 3. Bu şekilde dümdüz sadece buradan buraya kadar öreceğiz. Sonra döneceğiz. Tekrar bir sıra daha öreceğiz. Ondan sonra omuz yapacağız. Şimdi devam edelim. Şimdi ben buradan böyle geliyorum. Buraya kadar örüyorum. Evet, köşeye kadar geldim. Burayı da 3 yapıyorum. Çünkü 3 ile başladım. 3 ile bitirdim. Şimdi 2 zincir çektim. İkinci sıramı gidiyorum. Arka ense yüksekliği için. Hemen buraya bir trabzan yapıyorum. Sadece bir tane olacak. Geldik bakın boşluk. Boşluğa 3 tane. 1 2 3. Şimdi bu şekilde sırama devam ediyorum. Bakın 3 1 yaptık. Değil mi? Kenarlarda bu kadar çok önemli kenar kısımları. Şimdi devam edelim. Aynı buradan geleceğiz. Böyle buraya kadar dümdüz öreceğiz. Şimdi burayı böyle hızlı hızlı örelim. Ondan sonra omuza geçeceğiz. İzleyenler varsa hangi ülkeden, hangi şehirden katıldıysa yorumlara belirtirse çok mutlu olurum. Beni eski kanaldan takip edenler varsa yazarsanız çok sevinirim. Ya da ilk defa bu kanalı keşfetten görüp gelenler varsa da yazın. Çünkü merak ediyorum, acaba yeni kanalım sizlere erişim sağlıyor mu? Ve bu arada bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Eski kanalımda sizlerin önüne videoların düşmemesinin sebebi bildirimlerin kapalı olmasıydı. Eğer siz bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olacaksınız. Zaten bu yeni kanalıma sürekli yeni videolar atacağım. Artık daha iyi anlatmaya başladığım için eski videolarımı pek paylaşmayı düşünmüyorum. Ama paylaşırım gene ara ara sizleri sıkmadan. Şimdi bu şekilde devam edelim. Siz de bir yorum, bir beğeni, abone olmadıysanız abone olursanız ayrıca çok sevinirim. Bu arada bu motifleri ben
Yelek yapmıştım. Yelek olarak anlattım. Sonra söktüm. Hırka olarak çeviriyorum. Yani motiflerle uğraşmak çok zevkli benim için. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz motiflerden. Eski kanalımda anlatmıştım yeleği. Bu kanalda da anlatacağım. Çoğu modelleri anlatacağım burada. Evet, şimdi geldik. Bakın köşe kısmına. Ne yapmıştık? 3 ile başladık. Sonra 1 ile ikinci sırayı yaptık. Şimdi bakın. Boşluğa 3. Şimdi bakın. 1 batıyorum. 1. Bu kadar. Arka ense yüksekliğini yaptık, bitirdik. Şimdi omuz kısmına geçiyorum. Galiba beyaz olduğu için daha iyi oldu böyle. Şimdi arka omuz yüksekliği yapacağız. Onu da bu motifin ortasına kadar belirleyeceğiz. Yani sizler kaç yaş grubu yaptıysanız hep omuz hizasını motifin tam ortasına kadar öreceksiniz. Şimdi motifiniz büyükse diyelim bayağı büyük olduğu zaman buradaki sıra sayısı fark ediyor. Şimdi motifim benim gibi motif yapanlar tam böyle ortasını bulacak. Omuz hizasını ona göre örecek. Yani motifiniz küçük olsun, büyük olsun omuz sayısını tam ortasından ayarlayacaksınız. Şimdi buraya 1 yaptım. Boşluğa 2. 3'e tamamladım. Kenar köşesi bak 3 1 3. Şimdi devam ediyorum. 1 3 devam ediyorum. Daha motifin ortasına gelmedim. Yani motifiniz ne kadar büyükse ona göre tam ortasını bulacaksınız. Bu omuzu ona göre öreceksiniz. Sizin ölçünüz bu hanımlar. Omuz genişliği. Uzunluğunu da şimdi söyleyeceğim. Bakın bir tane daha yapmak zorundayım. 3 ile başladığım için 3 ile bitirmek zorundayım. 1, 2 ve 3. Bakın. Tam ortası. Gördünüz mü? Motifi daha büyük olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. Çünkü motif büyüdükçe omuz genişler. Omuzun genişliğini motifin ortasından ayarlayacaksınız. Bunun da aynı şekilde sağlı sollu motif ortasına göre belirliyorsunuz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 2 zincir çektim. Şimdi bu omuzu toplam 4 sıra öreceğim. Şimdi şu an omuz için ikinci sıradayım. Bakın bir başladım. Boşluğa 3. Buradaki detay çok önemli. Eğer burada hata yaparsanız omuzunuz büyür ya da daralır. Mutlaka dikkat edin sayılarına. Şimdi buraya 1. Şimdi 1 yaş, 2 yaş yapanlar, hatta 3 yaş yapanlar aynı bu sayıda yapsın. Hani 4 sıra örsün omuzu. İşte 4-5 yaş yapanlar işte 5 sıra, 6-7 yapanlar işte 6 sıra. Yani böyle 2 yaşta bir omuz sıra sayısını arttırın. Bir sıra fazla. Bakın 1, 2, 3 yapanlar şu an 4 sıra örecek. Şu an ben 3. sıradayım. Ama daha büyük yaş grupları yaşlar 2-2 arttırdıkça birer birer omuzu arttırın hanımlar. Ya da her yaş grubuna göre birer birer de arttırabilirsiniz. Büyük olması, uzun olması sıkıntı olmaz. Ne kadar büyük o kadar çok fazla giyer çocuk. Şimdi 2 zincir çektim. Ve son sıra.
Bu kadar. Çok basit yani bu işlemler. Azıcık. Evet, şimdi geldik köşe kısmına. 3 tane yapıyorum. Şimdi buraya 1 ve 4'e tamamladım. Şimdi bunu keselim. Uzaklaştıralım. Şimdi hanımlar, şöyle ön kısım. Yeleğin, hırkanın, fark etmiyor zaten, yelek hırka her türlü ayarlayabilirsiniz. Sağ omuzunu, evet burası sağ oluyor. Sağ omuzunu yaptım, bana bakan kısım. Şimdi sol tarafının, burası arka olduğu için burası sağ, burası sol. Şimdi sol omuzunu da aynı buradan ortadan başlayacağız. Bakın 1 2 3 4 5 sayalım. 1 2 3 4 5 boşluk. Buradan takıyoruz ipi. İki zincir çekiyoruz. 3 ile başlamıştık. Bakın 3 ile başladık. Ve aynı şekilde buradan devam ediyoruz. Bu şekilde sol omuzun 4 sıra gidip yukarı doğru örelim. Artık burayı göstermeme gerek yok. İkinci sırayı da göstereyim. Ondan sonra bitirelim. Ondan sonra öne geçiyoruz. Şimdi buradan bakın böyle. Şimdi 2 zincir çektim. Döndüm. Şimdi bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Toplam 4 sıra örüp arkayı bitirelim. Şimdi hanımlar, ön parçaları da, şimdi ben bir tanesinin komple çevresini gittim. Aynı arkadaki gibi sadece bir sıra komple çevresini gideceğiz hanımlar. Herhangi bir köşeden başlıyorsunuz. Şimdi şu renklerine dikkat etmek için omuzunu bunu yukarıdan yaparsam şuradan başlayalım. Aynı teknik hanımlar uyguluyoruz. Aynı arkadaki gibi yakınlaştıralım. 2 zincir çekiyoruz. Şu an sağ sol farklı parçalar belli değil. Şu an herhangi bir parça önün ya sağ ya sol fark etmiyor. Şimdi böyle örüyoruz hanımlar. Normal motif büyütür gibi bir sıra yapacağız. Çünkü arkada da bir sıra komple çevresini gittik. Aynı teknik. Evet, köşeye şimdi dönüyoruz. Üç yapıyoruz. Bak 1 2 ve 3. Aynı motif büyütür gibi, bakın fark ettiyseniz hani hiçbir farklılık yok. Sanki motif büyüyor gibi ama bu bütün olarak büyüyor. Geldik.
Şimdi geliyoruz buraya kadar. Böyle komple uzaklaştıralım bir. Bakın böyle geleceğiz. Komple döneceğiz. Buraları biraz hızlı hızlı örüyorum. Çünkü 3-3 gidecek. Farklı bir işlem yok burada. Evet, bakın geldik köşe birleştirme yerine. Burada da düz devam ediyoruz. Şu köşelere 3-3 batacağız. 1 2 3. Bakın devam ediyorum şu an. 1 2 3. Evet, böyle geliyorsunuz. Komple burayı bitirelim. Şimdi geldik hanımlar köşe kısmına. 2 zincir çekiyoruz. Birleştirdik. Şimdi burada anlatmam gereken bir detay var. Şimdi omuz kısımlarını bu şekilde ayarlıyoruz. Ben şimdi renk uyumu olsun diye. Şimdi bu elimdeki parça sol parça. Bu sağ parça diyorum, tamam mı? Şimdi arka kısımda ne yapmıştık? Ense yüksekliği 2 sıra gitmiştik. Ön parçada yaka düşüklüğü olur. Ense yüksekliği gitmeyeceğiz. Direkt omuz çıkacağız. Burada toplam 1, 2, 3, 4 sıra omuz ördük. Artı 2 ense yüksekliği yaptık. O zaman 6 tane omuz çıkacağız. O zaman ne yapıyoruz? 2 zincir çekip boşluğa hemen 3 tane trabzan yapıyorum. Köşeden 3 trabzan. Şimdi toplam kaç taneydi? 5 tane boşluğa yapacağız. Tam motifin ortasını bulacağız. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bakın geliyoruz. Motifin tam ortası burası. Burada kaç tane yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 5 tane omuz sırası yapıyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki ben daha büyük yaptım, nasıl yapacağım? Hani arkada anlattığım gibi motifin ortası, arkada kaç sıraysa önde de omuzun genişliği aynı olacak. Şimdi bakın 2, 4, 5. Şimdi yukarı doğru toplam 6 sıra öreceğim. Çünkü tekrarlıyorum şu an. Arkada 2 sıra örmüştük. Ense yüksekliği artı 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Şimdi sizler de aynı bu şekilde yapacaksınız. Diyelim 8 sıra ören varsa arka ense yüksekliği ile birlikte 8 sıra ördüyseniz o zaman öne direkt 8 sıra yapacaksınız. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi yukarı doğru 6 sıra öreceksiniz. Böyle devam edeceğiz. Bakın aynı arkadaki gibi omuz çıkıyoruz. Farklı bir işlem yok. Bakın 3 yaptım. 1 ile ikinci sırayı devam ediyorum. Şimdi yukarı doğru örüyorum. Şimdi bakın 1 ile bitiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi 3. Bu şekilde toplam 6 sıra öreceğiz hanımlar. Şimdi bunu göstermeme tam gerek yok. 6 sıra öreceksiniz. Şimdi geleceksiniz sağ parça için ne yapacaksınız? Bunu da şuradan ipten göstereyim hemen. Şimdi sağ parçanın omuzunu da
Burayı karıştırmayın diye mecbur göstermek zorundayım. Ha, bu arada sağ parçanın da komple çevresini gidin mutlaka. Bakın eşit olsun. Bakın 2 sıra gidilmiş. Yani bir sıra motifin bir de komple bir sıra. İki motifin de etrafını mutlaka bir sıra gideceksiniz komple. Şimdi buradan başladığıma göre buradan tam ortasını buldum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan takıyorum ipi. Ve böyle 3 tane yapıyorum. Modele devam ediyorum. Toplam 6 sıra öreceğim. Bakın. Aynı. Sırası buradan başladığına göre buradan da böyle devam etmek zorundayım hanımlar. Şimdi 6 sıra örelim omuzları. Ondan sonra birleştirmeye geçeceğiz hanımlar. Zaten bundan sonrası çok kolay. Böyle devam ediyoruz. Şimdi boşluğa geldim. 3 tane yapıyorum. Şunu karıştı, eyvah eyvah. Neyse, bu köşeye zaten 3 ile başlamıştık. 3 ile devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? 2 zincir çekip neyse hanımlar, bundan bayağı bir uğraşacağım. 2 zincir çekip bir zincirle ikinci sırayı devam ediyoruz. Bakın. İkinci sırada 1 ile 1 ile şimdi 3 1 pardon 3 1 3. Toplam 6 sırayı tamamlayıp gelelim. Şimdi hanımlar, ön parçayı bitirdim. Omuz detaylarını yaptım. Bakın, hiç farklı bir işlem yok. Aynı öndeki arkadaki gibi 6 sıra ördüm. Burada da 6 sıra ördüm. Bu şekilde yaptık, bitirdik. Şimdi bu omuzları birbirine ekleyeceğiz. Burası biraz söküldü. Şimdi hanımlar, ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlayacağız. Arkanın ön yüzü size bakacak. Şimdi ön tarafın ön yüzleri bakıyorum, şimdi denk geldi mi diye. Çok da güzel, eşit geldi. Bakın, bu şekilde birbirine bakacak şekilde omuzlarını ekleyeceğiz. Şimdi şunu şöyle yapalım. Yakınlaştıralım bir. Böyle bir yapalım bunu. Şimdi hanımlar, trabzan tepelerinden, birit noktalarından birer birer girerek sık iğne yaparak omuzları birbirine ekliyoruz. Eşit bir şekilde olacak. Şunu böyle yapalım. Biraz ipi kısa kestiğim için
Sıkıntı yok. Gıdın gıdına yetti. Evet, böyle birbirine iki omuzu ekledik. Şimdi bunu ekleyeceğiz bu tarafı. Burayı da böyle getirelim. Bu ipi de böyle içinden burayı da bu şekilde birbirine ekledik. Şimdi bir uzaklaştıralım. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi hemen kol kısmına geçiyoruz. Kol kısmını göstereceğim. Alttan başlayacağız birbirine eklemeye. Şu iki köşe, yan tarafın iki köşesini bakın birleştiriyoruz. Bakın şurası omuz. Şu alttan aslında aklımda bir model var ama ne yapsak ya? Şurada böyle bir yırtmaç detayı mı yapsak? Minik. Bence yapalım. Çok da güzel olur. Evet, yapalım ya. Farklı olsun. Yapalım mı? Bilemedim ya. Ay, aklıma çok güzel bir şey geldi de. Şöyle minik bir yırtmaç detayı yapalım biz. Şuradan. Eğer yırtmaç detayını yaparsak ilik yerini de evet güzel olur bence. Şöyle şu kadar bir yırtmaç detayı bırakalım. Ya da biraz daha çok mu olsun? Evet, daha mantıklı. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın yırtmaç detayı. Şu an şimdi geldi aklıma. Böyle yapalım. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Birleştiriyorum. Evet. Kol genişliğini ne kadar bol istiyorsanız o zaman biraz aşağıya kadar, mesela bu kadar bir kol genişliği çocuk için yeterli. Bu kadar yeterli olacaktır. Yani o da büyük ihtimal bakın motifin tam ortasına doğru bir tık aşağısı, aslında şuradan da yapabilirim. Bakayım. Evet, bayağı bir geniş oldu. Evet. Tam motifin ortasını baz alarak kol genişliğini ayarlayabilirsiniz. Zaten omuz çıkıntısı yaptığımız için şu omuz çıkıntısı kola zaten genişlik katıyor. Şimdi bunu da böyle yaptık. İpi kesmiyorsunuz. 2 zincir çekelim. Bakın. Evet, yırtmaç çok güzel oldu ya. Bence yapın. Şuradan kol genişliğini ayarladık. Bakın. Kol genişliği bayağı bir var. Ama daha da geniş şöyle bir yapalım bakalım bir. Nasıl olacak? Evet, kol genişliği güzel. Şimdi
Kola geçiyoruz hemen. Hiçbir kesmeden. Şimdi şu boşluğa hemen 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Şimdi komple 3 gideceğiz. Şu an kolun alt zeminini kuruyorum. Böyle devam ediyorum. Şimdi şu ipi böyle bir çıkartalım dışarı ki rahat öreyim. Bir çayımı da içeyim. Şimdi bakın kolu gidiyoruz şimdi. Kolu kısa tutarak da yelek yapabilirsiniz zaten. Böyle. Şimdi bakın bu üçlü ya. Şu üçlü gibi fark edin. Farz edin. Buraya atlıyorum. Bakın üçlü gibi. Bakın geldim boşluğa. Değişen bir şey yok. Buraya atlıyoruz boşluğa direkt. Şimdi burada da direkt boşluğa. Burası omuzların birleşim yeri. Şimdi direkt boşluğa. Boşluk. Evet bakın şimdi motife geldik. Şimdi hanımlar burası çok önemli. Şimdi bakın şuradaki boşluğa da batıyorum. 3 tane yapıyorum. Şimdi fark ettiyseniz dış taraftan ördüm. Kolun düz tarafı, dış tarafı. Şimdi geldim. Birit noktasından birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İçine döndüm. İçinde de bakın aynı yerinden bakın zincirin tam dibindeki boşluktan girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir iç, bir dış, bir iç, bir dış yaparak kolu uzatacağız. Şimdi bakın iç kısımdan örüyorum. Farklı bir işlem yok. Bu şekilde kolu uzatacağız. Şimdi bu ikinci sırayı da yapalım. Üçüncü sırayı da dışarıdan göstereceğim. Tekrardan. Bakın. Devam ediyorum. Şimdi böyle iç taraftan gelelim buraya kadar. Evet, son trabzanları yapıyorum. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Bu sefer dış taraftan örüyorum. Aynı tekniği dediğim gibi gösterdiğim gibi bakın zincirin tam altına geldim. 3 tane yapıyorum. Bir iç bir dış yaparak uzunca kolu örüyoruz hanımlar.
Kolu da bedenin uzunluğu kadar öreceğiz. Yani bu kadar boyda bu kolu öreceğiz. Sizin bedeniniz ne kadar büyükse ona göre kolunu da öreceksiniz. Yani tahminen 1 2 3 4 5 nasıl sayacağım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 toplam bir 14 15 sıra örüp gelelim. Yani bedenin uzunluğu kadar öreceksiniz. Sizin için bilemiyorum, büyük yapanlar, küçük yapanlar, yani kolu katladığınızda bu kadar uzunlukta olacak. Şimdi kolu bitirip manşet kısmına geçiyoruz. Evet hanımlar, böyle kolları bakın bu şekilde aynı yapacağız. Şimdi ben renk kattım. Aynı bu motiflerdeki rengi de buraya uyguladım. Çok güzel hava katıyor. Bakın hep buradan taktım ipleri ki kaymasın diye. Şimdi kol manşeti için yapmamız gereken işlemi söyleyeceğim. Zaten bu kolu bedenin uzunluğuna kadar bakın ördüm. Uzunluğuna göre. Şimdi manşet için kestirme yapacağız. Manşet. Çok basit. Bir sık iğne. Sonra bir tel aldım. Tekrar hemen yanından bir tel aldım. 2 tane trabzan tepesini bire düşürdüm. Yani sık iğneli kestirme yapıyoruz. İp burada hata verdiği için. Şimdi hemen yanına bir sık iğne. Şimdi hemen bir aldım. Geldim diğere battım. Bakın 2 tane tel. Bire düşürdüm. Şimdi burada bir sık iğne. Bir sık iğne, bir kestirme yaparak bu şekilde örüyoruz. İlk kestirme sıramız bu şekilde. Zaten ondan sonra manşet yapımına geçeceğiz. Dikkat edin. Karıştırmayın sakın. Sayı yanlış yapmayın. Hani bir sık iğne, bir kestirme eşit olacak şekilde yapın. Evet, bak kestirme de bitti. Şimdi hemen bakın ilk yaptığımız bir ip noktasına battım, çıkış yaptım. Şimdi burada kaç zincir çektiğimi unuttum. Sayalım hemen. Toplam 7 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7. Dilerseniz sizler 10 zincir çekebilirsiniz. Hani manşeti isterseniz kısa, küçük, ince yapabilirsiniz. Yani 4 taneden, 5 taneden, hani 10 taneden. Yani istediğiniz kadar uzunlukta manşet ayarlayabilirsiniz. Şu an 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi hanımlar burayı çok iyi dinleyin. Şöyle biraz şunu ayarlayayım. Manşet ayarlamaya çalışıyorum.
pardon, kamerayı. Şimdi bakın, birinci trabzan zincirden girdim, sık iğne, 8 taneydi ya, 7'ye düştü. Şöyle yapalım. Bakın, buradaki son zincire de batıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 adet. Şimdi hemen bakın, buradaki birit noktasına battım. Çıkış yaptım. Şimdi bu teli kaydırıyorum. Tel aldım. Bakın, tel aldım. Direkt çıkış yaptım zincirden. Döndüm. İç tarafa dönüyoruz. Şimdi hemen bakın, alttaki tel değil, üstteki telden batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Şimdi aynı şekilde bakın, alttaki değil, üsttekine zincirin batıyoruz. Mutlaka sayın, 7 tane sık iğne olacak şekilde. Çünkü arttırma yapabilirsiniz, eksiltme yapabilirsiniz şu köşe dönüşlerinde. İşte burada karıştırıyorum ben de. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi bakın, buradaki tepe dolu. Hemen buradaki boşluğa battım. Tel aldım. Çıkış yaptım. İpi kaydırıyorum. Çıkış yaptım. Bak, ipi kaydırdım, döndüm. Bundan sonra bu teknikle komple çevresini gideceğiz. Hep bu aynı işlemi yapacağız hanımlar. Sayarak mutlaka yapın. Bir zincir. Şimdi bakın. Burada dönerken zorlanacaksınız. Bakın. Şuraya batıyorsunuz. Bundan sonra böyle hanımlar gidiyorsunuz. Şimdi buraya batmıştık. Buraya hemen batıyoruz. Çıkış yaptık. Şimdi kaydırıyorum. Çıkış yaptım. Döndüm. Teknik bu. Şimdi konu manşetini komple çevresini bu şekilde örelim. Bak, göstereyim. Biraz uzaklaştıralım. Aynı teknikle bakın böyle oluyor. Bakın, son hiç boşluk kalmayacak şekilde son trabzan birit noktası, hani sık iğnenin, bakın buradaki deliğe de battım, yukarıda bitirdim, aşağı inmedim çünkü batacak yer yok, boşluk yok. Buraya kadar gelelim, ondan sonra birleştireceğiz. Dilerseniz şurayı bir sökeyim, manşeti de burada kapatalım. Bakın. Bakın.
Bakın. Son bakın bir iki tane kaldığı için şöyle buradan devam edelim. Batıyorum. Bak. Çıkış yaptım. Bak, son boşluk olduğu için çıkış yaptım. Şimdi döndüm ve son sırayı da bu şekilde örüyorum. Şimdi birbirine eklemeyi ister tığ ile ister iğne ile de yapabilirsiniz. Bu sefer tığ ile deneyelim. Yakınlaştıralım biraz. Bakalım olacak mı tığ ile. Zaten tam uç noktası oluyor. Bunu böyle yapalım. Tersten birleştireceğiz. Sırayla Şimdi şunun teline batacağız. Gene aynı şekilde şu üst kanattan alacağız. Ama kaydırma usulü. Ama dediğim gibi dilerseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Üst kanattan alıyorum. Bakın alttan değil, üstünden. Takıldı. Evet, bakın bu şekilde bitirdik. Manşetimiz bu şekilde hanımlar bitiyor. Şimdi diğer kolu da siz bitirin. Hırkanın komple çevresine geçiyoruz. Evet, şimdi hanımlar kolları bitirdik. Bakın bu şekilde kollarımız oldu. Şimdi bunun komple çevresine sık iğne gideceğiz. Buraların her şeyini hemen şöyle tam arka ortasından başlayacağız. Buralarda kestirme yapmamız lazım. Onları göstereceğim. Tam arka ortası. Yakınlaştıralım. Çok iyi. Normal bildiğimiz sık iğne tekniğiyle örüyoruz. Şimdi burada kestirme yapacağız. Yakayı toparlamak için. Şimdi evet. Bakın. 1 2 kestirdim. Şimdi buraya batıyorum. 1 2 kestirdim. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. 2 tane kestirme yeri yapıyoruz. Şimdi böyle dönüyoruz. Bakın battığım yerler bir birit noktası, buradaki tepe noktaları ve ortası.
Şimdi şu fazla ip, bunu da içinden alalım. Bakın ortası, bakın delik, hani buradaki deliğe batıyorsunuz. Bakın buradaki tepesi, tepeler ve orta. Şimdi önde de bu yaka dönüşünde de kestirme yapacağız. Burada ortaya battık. Evet. Şimdi yaka dönüşünde de bakın buraya yapalım. Kestirmeyi kestirdim. Şimdi buraya bir ikinci kestirme. Buradaki dönüşü de kestirdim. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şimdi buradaki dönüşte bakın buradaki son birit noktasına 1 2 battım. Boşluğa toplam 4 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geldim buraya 1 2. Şimdi böyle dönüyoruz. Sadece kestirmeleri bu köşelerde yapıyoruz. Hani 2 tane kestirme yaptık ya bu köşede, bir de bu iki köşede. Çünkü yakanın toparlanması lazım. Uzaklaştıralım. Şimdi komple sık iğne geliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki arttırma gibi burada da arttırma yapıyorsunuz. Burada da arttırma yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan direkt dönüyorsunuz. Sık iğne ile devam ediyoruz komple. Bu köşeleri hep bakın, bu köşeleri bakın, buradaki köşeyi aynı buradaki gibi 2 4 2 yaparak döneceksiniz. Ben şimdi yapıp geliyorum. Şimdi bakın buralara geldim. Döndüm böyle. Şimdi burayı gene göstereyim size, karışmasın aklınız. Şimdi buraya aynı köşe dönmesi gibi 2 tane sık iğne, boşluğa 4, yakınlaştıralım. Buraya da 2 tane. Şimdi devam ediyoruz. Şu an yırtmaçdayız. Bakın son yaptım. Şimdi buraya batıyorum. Şimdi hemen bunu da birer birer, bakın hiç artırma yok. Böyle aynı sıraya devam ediyoruz. Bak, köşeye geldik. Gene aynı şekilde 2 tane. Şimdi 4. Buraya 2 tane. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi geliyorsunuz. Buraları bitiriyoruz. Kestirmeleri unutmayın. Şu yakada 2 tane 2 kestirmemiz var. Yapıp bitirelim. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Şimdi hanımlar geldik. Şöyle kesiyoruz burayı. Sık iğne, çünkü komple çevresini gittik.
Şunu böyle biraz indirelim. Yakınlaştıralım. Şimdi düğmeli yapacağız. Tam buradan başlıyoruz. Şimdi sık iğne yapacağız. Sadece düğme yapacağımız için şöyle bir göstermek istiyorum. Sadece buradan böyle geleceğiz. Buraya kadar, sonra döneceğiz. Tekrar buradan yapacağız. Buraları, alt kısımları örmeyeceğiz. En son ters tığ tekniği göstereceğim. Bir de bu sık iğneyi yaparken şimdi ilik yerini açacağım. Ama burada kestirme olacak. Onu da göstereceğim. Şimdi hemen örelim. Normal sık iğne gidiyoruz. Düğme yerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şu yırtmacın hizasından sonra başlayacağım düğme yerine. Evet, şimdi düğmenin boyutuna göre buraya zincir çekeceksiniz. Şimdi 3 zincir çekersem 1 2 3, üçüncü tepede sık iğne yaptım. Bakın böyle büyük bir düğme düşüreceğiz. Devam ediyorum. İki zincir çekip bir boşluk atlayabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincir, 1 2 3, üçüncü tepeye battım. Devam ediyorum sık iğne ile. Şimdi şu aradaki sayıyorum. 2 4 6 8 9, 2 4 6 7 8 ve 9, 1 2 3, 1 2 3. İlik yerlerine eşit bir şekilde dağıtın. 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9. Sayalım. 2 4 6 8 ve 9. 1 2 3 zincir, 1 2 3. Şimdi bu köşe kısmına geldik. Şimdi burada hani 4 tane zincir yapmıştık ya, sık iğne. Bunların tepelerine 2 2 batıyoruz. Toplam 8 tane olacak. 4 tanenin üzerine 2 2 batıyoruz. Şu an 6, şu an 7 ve 8. Sadece bu köşede ve bu köşede yapacağız. Zaten buradan aşağı gitmeyeceğiz. Burada yapmıyorsunuz sakın. Buradan başladık zaten, geldik. Şimdi döndük. Devam ediyoruz. Kestireceğiz gene. Yakada kestirme yapacağız. Çünkü yakayı toparlamamız lazım. Evet. Şimdi geldik, bakın kestirme yerleri zaten belli. Buraya bir. Şimdi bir sık iğne.
Tekrar bir kestirme, bir kestirme. Bakın bir kestirme, bir sık iğne, bir kestirme. Bu kadar. Yakayı bu şekilde topladık. Şimdi geliyoruz. Arkada da aynı tekniği uygulayacağız. Şimdi geldik. Kestirdim. Bir sık iğne. Şimdi kestirdim. Bu kadar. Şimdi sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi aynı işlemi göstermeme gerek yok. Buradaki kestirmeyi burada ve burada yapıyoruz. Köşe dönüşünü yapıyoruz burada. Burayı sırf dümdüz sık iğne örüyoruz. İlik yeri açmayacağız bu tarafta. Buraya düğme dikeceğiz. İlik yerini burada açmıştık zaten. Şimdi bunu böyle gelip komple burayı örelim. Şimdi hanımlar şöyle geldik. Dönüyoruz. Son bakın sık iğneyi yaptım. Biraz ışığı yakalım. Çok mu aydınlık oldu acaba? Birazcık kısalım. Şimdi bir zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi komple sık iğne yapıyorum. Bu son sık iğne sıramız. Daha sık iğne gitmeyeceğiz. Devam ediyoruz böyle. Dümdüz. Şimdi bakın böyle geliyorsunuz, sık iğne dönüyoruz. Artık burada arttırma falan yok. Böyle gelelim. Buraya kadar sık iğneyi ben öreyim. Hani burada hiç arttırma yok ama gene sık iğne nasıl yaptığımı göstereceğim. Buralarda da artık daha hiç arttırma, kestirme olmayacak. Bir bakayım yakayı toplayacak mıyız? Evet, gerek yok. Şöyle bu şekilde gelelim. Dümdüz trabzanla sık iğne yaparak, trabzan diyorum, sık iğne tekniği uygulayarak hemen örelim. Bakın burada hiç artırma olmayacak çünkü artırmayı biz yaptık önceden. Geliyoruz şuraya kadar bir gelelim, bu ilik yerlerine yapacağımızı göstereceğim. Evet, bakın köşeye geldik. Normal sık iğne tekniği uyguluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ilik yerine geleceğiz. İlik yerine de 2 tane sık iğne yapacağız boşluğa. Sadece o kadar. Bakın ilik yerine geldim. Şuna batıyorum. Şimdi buraya 1 ve 2 tane yapıyorum. Bu kadar hanımlar. Böyle devam edelim. Şimdi şunu bir uzaklaştıralım. Buradan geliyoruz. Buraya kadar örüp ondan sonra ters tığ göstereceğim. Evet, geldik. Son sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi ön yüzünü döndürdük hırkanın. Şöyle uzaklaştıralım. Bakın ilik yerinde yaptık. Şimdi komple çevresini ters sık iğne yapacağız. Çok basit. Hiç endişelenmeyin. Şimdi geldik. Bakın. Geri geri gideceğiz hanımlar. Yakınlaştıralım. Bakın. Tığımı aldım. Geri batıyorum. Sık iğne. Bakın böyle yavaş yavaş
geri geri gidiyorum. Son işlem bu hanımlar. Birer birer her tepeye birer birer sık iğne yapıyoruz. Ben çok önceden fazlaca ördüğüm için hızlı yapıyorum ama batıyorum, tel aldım, çıktı. Sık iğnenin tersi, hani öne gideceğimize geri gidiyoruz ve bu desen oluşuyor. Köşe dönüşleri de yani hiçbir şey yapmayacaksınız. Sırasına gelen böyle öreceksiniz. Şimdi köşe dönüşünü de göstereceğim. Bakın ne kadar güzel oldu. Köşe dönüşü de bak sırayla örüyorum. Farklı bir işlem yok. Şimdi şu yırtmaç olan bölgeyi de göstereceğim. Ondan sonra her yerini bu şekilde gideceksiniz. Bakın bu şekilde örnek oluyor. Tabi bunu yapmak istemiyorsanız normal önden hani sık iğne tekniği uygulayarak komple çevresini gidebilirsiniz. Ama bu teknik tam böyle bitirici oluyor. Geldik şöyle. Bakın sırayla yaptığım için hiçbir şekilde hata vermiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde komple hırkayı yapalım. Düğmelerini de dikelim. Gelelim. Evet, az kaldı. Şimdi yakınlaştırdık. Komple çevresini güzelce ters tığ gittim. Şimdi burada bitireceğiz. Birbirine ekleme yeri olacak burada. Şimdi size onu göstereceğim. Evet. Bakın. Buraya batıyoruz. Çıktık. Şimdi buraya da batıp çıkıyoruz. İpi böyle çektik. Şimdi iğne ile geriden arkadan aldık. Bakın birbirine sıfırladık bu şekilde. Hiçbir şekilde ek yeri belli olmuyor. Bunu da böyle yaptık mı? Bu detay çok önemli buradaki işlem. Yani ek olan yer, bileşen olan yer belli olmuyor. Bu şekilde hırkayı bitirdik.